Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Ben de çocuktum, okuldan çıkıp geliyordum. O zaman o Mustang'i yapmıştık, rahmetli Barış Manço'nun arabasını. Şimdi de Doğukan Bey'in arabayı yapacağız. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Hoş geldin. Uzun bir aradan sonra geldim. GTR bölümüyle başladım. Aklıma şey geldi bu videoyu çekerken. AE86 hakkında bir video paylaşmıştık. Proje bitmek üzere diye kapak tasarlamıştık. 2 yıl önce paylaşmışız onu. Evet, böyle bir şey. İyi oldu aklına geldi bu da. GTR bitiyor, az kaldı. Şey çok iyi. Instagram'da paylaşmışım ben. 2019'da mı paylaşmışım? Proje bitim tarihi 2021 yazmışım. Vay be. Bir şey söyleyeyim mi? Benim hiçbir kabahatim yok. Zaman çok hızlı geçiyor. Aslında bölümlerde sıralamaları değiştirdik. Bundan 2 bölüm öncesinde biz İskender Usta'ya gidecektik. Aracın egzoz sistemi bitecekti. Onun üzerine elektrik tesisatı yapacaktık. Fakat İskender Usta'nın dükkanda tadilat başlayınca, adamcağız bu arada bayram boyunca da çalıştı mesela. O da tatile gitmedi, iş bitsin diye. Hatta yani beni arayıp Doğukan, yani biter bitmez alacağım deyip bana ekstra bir özen gösterdiğini de biliyorum. Dolayısıyla elektrik sistemini öne almak durumunda kaldık. Egzozu sona bıraktık. Fakat şöyle bir durumda oldu. Aslında sıralamanın değiştiği de iyi oldu. Çünkü egzoz sistemini ve intercooler'ları bağlayacağımız zaman motor tarafında ne gibi engellerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Bu süreç zarfında ben intercooler, radyatör bağlantıları, direksiyon hortumu vesaire bunları aslında bitirerek bir yerde yol kat ettim. Bu sefer boruların nereden geçeceği meydana çıktı. Her işte bir hayır vardır derler ya. Aslında bu gecikme bir yerde hayırlı oldu ama tabii videoları aksattığım için birazcık... Ya en iyileriyle çalışmaya çalışıyorsun ve bu en iyileri de iyi oldukları için zamanları olmuyor. Yani onları da beklemek zorunda kalıyorsun. Yo, öyle. Geldim Birmes sanayi sitesine, Tamtaş Torna'ya. Bakayım Secahattin abimiz nerede? Burası Tamtaş Torna. Ama bunları kullanmayacağız. Diğerlerini kullanacağız. İçi yuvarlak olanları kullanacağız. Oval olanları değil. Biri o. Yüzey temizliği, evet. Düz olması lazım. Olur mu? Merkezden 48,5 alıp yani çapı 48,5 ama merkez değil. Yanlış anladım. Bunun merkezi ne olacak yine? Evet. Buraya geldim. Başka kesim cihazları var. Telle. Suyun içerisinde 30 santim kalınlığında metali kesiyor adam. Şurada da bir örneği var şu an havuzun içinde. Bu ne? O kalıptan bunu çıkardık kesin. Nasıl pürüzsüz yüzey var ya. Ama tabii böyle bu ikisini çıkartmak 4-5 saat mi sürer dedi. Yani 4-5 saat sürer, evet. 48,5 nereye geliyor? İki delik arası tutar mısın? Evet, böyle istiyorum. İki tarafta yeter ki aynı, hepsi 3 de eşit olsun, dümdüz olsun. Hava sızdırmazlığı gerekiyor. Geçen malzemeleri bırakmıştık. Şimdi almaya geldik. Kaç? 48,5 mu? Sen dönüyorsun. 2 metre derine. Tamam. Bunlar da tamam. Bunları önce bir tanesini başlattırdım. Başlaması 1,5-2 gün sürüyor bir tanesi. Çok esniyor böyle. Paslanmaz ya, esniyor. Sonra onları ben frezde aldım. GTR başındayım. Bugün yalnızım. Giydim o iğrenç, yıllardır bana katlanan bu sweatshirt'ü. Şimdi direksiyonun yağ haznesini yıkadım. Bunları bir kontrol edeceğim. Bunlar tabii kumlama falan gibi işlemler yapmayacağım yani. Bakacağım, eğer düzgün durumdaysa birazcık sprey boyayla toparlayacağım ve koyacağım. Kumlama işlemine bunlara girdiğim zaman iş hem bitmiyor hem de bir de işte içine gelen parçaları arındırması vesaire daha riskli olabiliyor. O yüzden iyi gidiyor. Bu da debriyajın alt. Mesela buralarda var bir takım kaçaklar. Bunları toparlarım. Aynen, bunu boyadım. Şimdi bunu koymam lazım. Bu yine Nissan'dan 0 sipariş ettiğim bir alt merkez.
Geçen sefer hatırlarsınız bunu ayaklar yapıp bir şekilde oturtmaya çalışmıştım. Ama bunu bu direkt oturtabileceğim. Ayak ihtiyacım yok. Şimdi onu sökeceğim. Şunu. Nerede bu? Şu alttaki ayak görüyorsunuz. Buna ihtiyaç olmadığı için onu sökeceğim. Bunu takacağım. Bu iş görür mü? Görür. Ama bu aslında arkadan itişlinin parçası. Ve tabi ona göre de özel yine Nissan'dan gelen farklı bir şey var. Ara hortum bağlantısı. Onu yapacağım. Gördüğünüz gibi direkt oturuyor. Aparatsız. Ha bir yandan benzin hatlarını çekiyordum. O da şimdi göze çarptı. Çıkan civataya bak. Bunları o kadar kaplattık, bari temizini takalım. Lan! Çıkamaz. Neyse temizleri bir de yaparım. Ya kamerayı tutunca olmuyor işte. Şimdi bu kapakları yapmıştım hatırlıyorsanız. Bunlar O-ringlere basıyorlar. Fakat bunun içerisinde ciddi şekilde hava basıncı olacak. Yaklaşık 1.8-2 bara kadar. Bu kapakların tutmama ihtimali var. Bunu hatta yorumlarda söyleyen arkadaşlar da oldu. Fakat ben bunların içine şöyle bir çözüm ürettim. Şu zaten 2-3 bara kadar dayanıklı olan hortumları içine çakıyorum. Bu şekil. İçine de set sekur civatayı attığım zaman, şurası içeri kaçtı ama daha iyi oldu aslında. Bu bunu sıkıştırıyor ve hava kaçmasını engelliyor. Üstüne bir de bu kapağı koyduğum zaman bu artık kesin çözüm oluyor. Aksi takdirde buraya silikon conta yapıp kapatmam gerekir. Onu da yapmak istemiyorum. Çünkü geri dönüşümü olabilir bir çözüm olsun istedim. Şimdi bunları buraya çakacağım. Deminkiler gibi. Zaten zor geliyor. Çekiçle çaktım demin. Şu şekil. Ondan sonra onların kafalarına bunları bir sıkıyorum. Bunlar içeride böyle genişleyip kalıyorlar. Sıkışıyorlar. Şunlar bayağı sıkıştı mesela. Şunu hareket ettiremiyorum. Bunu önceden böyle biraz fazla bastırdım. Bu da çözüm oldu. Hatta bu kapakları bile gerek yok. Ama yaptım işte, ne bileyim ben. Seven olur, sevmeyen olur. Ya içime sinmedi. Yine burada flange sealant bir parça sıktım buna. Kapattım. Daha içime sindi açıkçası. Şuraya. Tam da şu şekil. Böyle. En azından yarın öbür gün aman vakum kaçağı var mı yok mu bilmem ne düşünmeme gerek kalmayacak. Zaten içini kapattım. O-ring de var. Daha ne yapayım? Şimdi buralar su kanalı. Bunlar hava kanalı olduğu için ve buraya conta kestirdiğim için şu incecik nokta var burada. Buralardan yani sızıntı olma riski var. Olmaması için de buralara bir keçe vuracağım. Şöyle. Yani ben bunu tabii biraz kendim devam edeceğim. Çünkü ikisi birden olmuyor. Sadece göstereyim diye. Şu şekilde bir yüzeyi parlatacağım. Temizleyeceğim yani. Eski conta yapışkanları, kalıntıları kalmasın diye. Evet, nispeten çıkarttım bütün pislikleri. Parlıyor şu anda. Aynı temizliği karşıya da yaptım. Contanın temiz oturması için. Yine bir önceki bölümlerde bilen kişiler beni uyarmıştı. Bunlar standart O-ring benim koyduklarım. Onun yerine Viton malzeme kullan demişti. Yani şunlar. Isıya dayanıklı, gittim bunları aldım. Onları değiştireceğim. Onlar çünkü sızıntıya karşı daha etkili. Bir de bunlar mesela daha çabuk ısıyı gördüm, sertleşiyorlar, bozuluyorlar. Bunlar öyle değil. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi bunun montajını yapıyorum. Ve arkadaşlar ya şöyle bir maziye bakıyorum da bakın, bunlar kendi orijinal civataları. Bu civataların her biri tek tek kaplanmaya gitti. Arabanın üzerine ne kadar civata varsa bakın böyle sarılar, bunlar hepsi tek tek kaplanmaya gitti. Birkaç tane tabii ki eksikler var ama onlar bulunmuyor civata. İşte bu somunlar, alttaki civatalar, bunlar, bu braketler vesaire. Ya şöyle dönüp baktığım zaman ulan ne uğraşmışız ya. Bak bunun kafasındaki, şunlara aldanmayın, şu saçma şeyler, onlar geçici, boruları tıkasın diye varlar, önemli şeyler değil. İşte ne bileyim şu şeyler, saplamalar, bu üstteki civatalar, bunlar. Ne uğraşmışız be. Devam. Evet, bunun montajı da tamam. Kelepçesine kadar. Güzel. Şimdi radyatör ayaklarını çalışıyorum. Böyle iple bağladım bunu. Aşağı yukarı nasıl duracağına dair. Benim daha önce kestirdiğim şu tarz ayaklar vardı. Deldim, onları buralara bağladım. Tabii kılavuz çekmek zorunda kaldım. Onları bağladım. Şimdi şu delikler tabii ki karşılamıyor ama ona ben bir yöntem ayarlayacağım biraz sonra. Uğraşmaya devam. Şimdi buraların uzun bırakmamın sebebi de nerede bizim intercooler'ımız? HKS
intercooler'ımızı buraya koyacağız. Ona da bir ayak yapacağız. Yani yapacağız diye çoğul konuşuyorum, yapacağım yani. Ve tabii intercooler'ı getirdiğim zaman evet. Şu açıları şimdi şu ayakları şöyle monteleyeceğim ama monteleyebilmem için de ön paneli delmem lazım. Malum bu arabanın orijinalinde intercooler'lık yer olmadığı için. Yani şöyle gelse. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bunların montajını yaptım. Tabii ki şu an damla polisajı yapılacak falan filan, buralara hiç bakmayın. Yerleştireceğim bakalım bu tamponu karşılıyor mu? Ona göre ileri geri falan filan neyse ayarlayacağım işte. Şimdi bu barı sabitledim. Tamponu getirip bir intercooler nereye giriyor ona bakayım. İş kısmen güzel gitti şu ana kadar. Bununla ilgili bir düzeltme yapacağım. Altına geçelim, göstereyim hemen. Şimdi şu plastik takozları yaptığımda hem bunlar bir parça içeri gelebiliyorlar. Şöyle netleştireyim. Fakat bunların ayakları için buna bir içeriden bir delik açmam gerekiyor. Şöyle göstereceğim. Şu kadar pay. Açtım bu güzel oturacak. Aynısını buna da yapacağım. Buralara gerek kalmadı. Çünkü intercooler için yeni bir bağlantı yapıyorum burada. Bunu karşılayan güzel bir delik buldum arabanın altında. Ama bunun karşısında yok. Ya delik açacağım, ona karar vereceğim şimdi. Ama böyle çapraz dursun da istemiyorum, düz dursun istiyorum. Fakat bunlar kapalı tüp. Kapalı tüp olması beni... Yani somun cıvata yapabilirdim. Onun yerine de şöyle bir alternatifim var. Perçin somun. Şunlardan sallayayım diyorum oraya. Evet, sanki çözüm bu olacak. Şu benim somun perçin tabancam. Bunlardan bir tane salladım buraya. Şöyle yaptım. Bir yandan çekip bir yandan yapamadığım için şu şekil. Şu delikleri büyütüyorum. Şunları. Matkapla delikleri büyütüyorum. Bunun gibi yapıyorum. Sonra bunun içine çakıyorum şöyle. Tık diye. Makineyi koyunca böyle sapasağlam kalıyor içinde. Nerede o? Heh, böyle. Montajı bitirdim. Bir şey daha var. Şunları düzeltmem gerekecek. Gerçi boya görecek zaten bu. Bence mesafe olarak falan her şey 10 numara oldu. İskender'e bayağı iş kolayladım. Bunlar da güzel iş gördü. Şunları kesebilirim. Evet. Ortalaması da güzel. Tabii tampon tam bağlı değil. O bazı şeyleri değiştirecek. Güzel gidiyor. Peki bu arabanın, çok kişisel bir soru, bu arabanın tam olarak yürümesi için, artık bu araba tam bitti artık, bindi diyebilmemiz için ne kadar daha var? Ne kadar daha var? Mekanik olarak zaten tamamladık. Evet. Ne eksiğimiz var? 4x4 sisteminin nasıl çalıştırılacağı. Orada biraz elektronik, biraz mekanik, elektromekanik girecek işin içerisine.
Ama oraya daha var. Arabanın yürümesi için bir şey kalmadı. Yani egzoz sistemi, intercooler sistemi bunlar bağlandıktan sonra kısmetse marşı basıyoruz. Muayeneye çok var. Onu açık açık konuşabilirim. Çünkü içerisinde çok eksik aksam var. Torpidosu vesaire bilmem nesi. Ama mekanik olarak ve elektrik aksamı olarak neredeyse bitti diyebiliriz. Her şeyi tamamladık diyebiliriz. Yani bizim bu çok havalı bir video çekmemiz için muayeneye gerek yok değil mi? Artık yok bitirdik GTR'ı deyip böyle müthiş bir video. Yok onu beklemeyeceğiz. O aracın yola çıkması, artık özel izin mi çıkartırız, ne yaparız, ya piste mi gideriz onu bilmiyorum nasıl yapacağımız ama yola çıkmasına çok yok, hayır. Yani öyle aylar sürecek bir proje değil. Tabii ki GTR her zaman hayatımızda olacak. Çünkü bu biraz büyük bir Ar-Ge. Yapılmayanı yaptığımız için zaten büyük bir Ar-Ge. Ne olacak? Bunu beğenmedik. Örnek veriyorum sana. Yarın öbür gün ben bu arabanın fiber değil de plastik tamponunu bulduğumda değiştireceğim. Çünkü plastik tamponunun çok daha esnek, çok daha sağlam, çok daha uzun süreli olacağını düşünüyorum. İnsanlar bu GTR'ın bitmesinin istemesinin sebebi sesini duymak mı motorunun? Tabii. İnsanlar artık bu projenin gerçekleştiğini görmek istiyorlar. İlk başlarda hadi canım diyen bir tayfa vardı. Ulan dur oluyor galiba demeye başladı. Hani böyle bir akış oldu. Bu kadar emeğin, bu kadar beklentinin karşılığını herkes görmek istiyor. Ben dahil. En basit örneği AS86. 3 senelik bir projeydi o. Biz de beklemiyorduk 3 sene sürmesini ama Allah'tan kısa sürdü buna göre. Fakat bundan sonraki bölümlerimiz bu arada en fazla 10 bölüm falan sürecek. Yani böyle 30-40'lı bölümleri bir daha hiç görmeyeceğiz. Lexus için de geçerli bu. Yani 10-12 bölümlerde bitireceğiz projelerimizi. Ne oldu mesela? AS86'yı paylaştık. İnsanlar biten bu projenin sonucunu gördüler haliyle. Clio'yu paylaşmadık mesela adam akıllı. Evet bir pist videosu çektik ama kesmedi. Biz de hakkını vereceğiz şimdi. Dolayısıyla GTR'ın da evet yolda yürüdüğünü görmek istiyorlar haliyle. Ben de. Evet finali olsun. Ya biz kaç bölüm Aşk-ı Memnu izledik. Arka Sokakları hala izliyoruz. Biz herhalde Türkler olarak beklemeye biraz sabırlıyız. Ya çok zor bir proje gerçekten. Çünkü ne oldu? Aracı götürdük. Aracın ön tamponunu, farlarını bilmem ne orayı tutan ön takım kayboldu. Şimdi bir daha sipariş vereceğim. Türkiye'ye gelmiyor. Satın aldığım firma Türkiye'ye göndermiyor. Ben daha önce Amerika'ya göndermiştim. Amerika'dan arkadaşım gelirken yanında getirmişti mesela. Şimdi aynı proses bir daha gerçekleşecek. 5 tane demir parçam eksik mesela. Şimdi onlar olmadan zaten topluyorum ben. O en son. Artık hani böyle hakikaten son gün takacağım parçalar Allah'tan. Çünkü tamponunu yerleştirmemi sağlayan parçalar. Ama ne gerek vardı? Ekstra masraf, ekstra uğraş. Yani gerçekten çok yordu bu proje. Bir daha GTR yapmam. Vay be. Bir daha GTR yapmadan yaşlandık. Yani artık biz emekli olalım ya. O kadar. Evet. Türkiye'nin en iyi egzozcusuyla çalıştın galiba bu bölümde. İskender'le olan şöyle. Biz İskender'le çok eski tanışıyoruz. Yani belki 25 senesi var. 25-26 senesi var. Tabii ben ehliyetim yokken şunu hatırlıyorum. O zaman bile arkadaşlarım konuşuyordu. Daha 17-18 yaşındayım. Böyle bir adam var falan filan. Daha o zaman konuşuluyordu ki onun babası yapıyordu bu işi. İskender'in babası da benim babamın kullandığı Mustang'in egzozunu yapmıştı mesela. Onun babası benim babamın arabasını yaptı. Şimdi İskender benim arabamı yapıyor. Hani bu çok aslında duygusal bir olay. Çok güzel bir olay. Gün çattı geldi. İskender Usta beni aradı. Doğu dedi. Arabayı getirebilirsin. Şimdi hemen hızlıca toparlayacağım. İndirmem lazım. Rotlar kalmıştı. Rotları çözeceğim. Parçalar geldi. Bunu toparlayacağım ki İskender'de çalışabilsin. Hızlıca yükleyeceğim, götüreceğim. Bütün sensörleri, kayıp açıkta kalan enjektör, kablo soket ne varsa şimdi bunları bantladık, bağladık böyle. Çıtır toplayalım artık. Videonun bu kısmından sonra ekip geldi. Bunları zaten almıştık. Şimdi İskender için makineyi biraz toparlıyoruz ki her şey yerine otursun. Şunları yapmak beni çok yordu. Çok zamanım aldı ayrıca. Bunun üzerinde bırakırsam eğer İskender borulama yaparken engellerin hepsini görmüş olur. Bu böyle değil, yok böyle kesinlikle. Bunun kısalması gerekiyor ama. Evet, bu boru biraz kısalacak çünkü katlanma yaptı. Neyse, alt tarafta da aynısı var. Egzoz flanşları. İskender bunları isteyecek. Muhtemelen o İskender bu cıvataları bakır olanla değiştirecektir diye düşünüyorum. Burada tamam. Ne kaldı? Rotları yapıyoruz. Arabayı indiriyoruz. Turbo vesaire ihtiyaçları içine koyuyoruz ve gidiyoruz.
Yıllar oldu. Ön kutusu baştan yapıldı. Üzerine yeniden rot kolları kondu. Yeni botları kondu. İşte yeni körükleri kondu falan filan. Alt düzen toplandı. Alt düzen topladıktan sonra mesela ne oldu? Bu rot başlarını bulamadık. Oraya geçici bir rot başı koyduk. Hadi bunu düzelteceğiz dedik. İstediğimiz rot başını çok alakasız başka bir arabadan bulduk. İşte kalınlığı olsun, içindeki konik saplama değil. İçindeki konik pimin uyması vesaire. Bu sefer bunlar kısa kaldı. Bunlar kısa kalınca ne oldu? Buna uyumlu, aynı zamanda arabaya uyumlu Türkiye'de bulabileceğiniz bir başka rot kolu bulmamız gerekti. İşte gittim onları buldum. Hem kalın hem uzun. Neymiş bu mesela? Mazda'nın bir tane kolunu bulduk. Şimdi o kolları uyarlayacağım üzerine. Ama baştan sökeceğim. Çünkü kutu zaten yapılmış bir kutu. Bu tip şeyleri sürekli sök-tak yapıyorum. Motor biliyorsunuz 3 kere falan girdi çıktı. Uyarlamalar 4 kere falan girip çıktı içinde. Valla gayet bariz bir şekilde sökemedim. Lift olmadan da sökemeyeceğim. O yüzden şu anda kurtarıcıya tek taraf bağlı direksiyonla yapacağız. Öteki bir kişi dışarıdan yardımcı olacak. Onu sanayide yapacağız artık. Yıllardır bu jantlar var arabanın üzerinde. Aslında TE37 bu arabaya çok yakışıyor ama yeni izlemeye gelen kişiler için söylüyorum. Bunlar tabii bu arabanın jantları değil. Çok fazla şu an sağdan sola gittiği için. Zarar görmesin diye takmak istediğimiz jantları üzerine koymuyoruz şu anda. Ulan diyorum, arabayı niye indiremiyorum Kriko'dan? Tampon taktık. Şimdi tampon bu kadar mı etkiler? Hani en kötü tamponu sökeriz. Sonradan aklıma geldi. Bu araba ilk defa coilover'lar takıldığından beri yere indi. Mevzumuz bu. Şuna bak. Tam örümcek. Şu manifold benim 2009'da yaptık. 15 sene kahrımı çekmiş. Wow. Wow. 2009'dan beri wow. 50.000 lira değerinde. Eğer buna doğru Kız geldi aklıma. 2009'da yaptık oğlum biz manifoldu. Gökmen'de yapmıştık, Mantar Tuning'de. Sebo yapmıştı. Sebo yapmıştı onun yanında. Sonra bu patladı. İskender'e götürdüm. İskender dedim. Bu patladı artık. Sebo da bu işi yapmıyor. Şurayı komple o yaptı yeniden. Bu kısmını. Bir 5 sene daha yarıştım öyle. 4 sene falan. Bu da tamam. Okey. Ne kaldı geriye? Son susturucu. O da burada. Şu sağını solunu saralım mı? Kal böyle. ...2024'te ilk defa garajdan çıkıyor araba. Çok yorucu bir şey ya. Ben bugün yorgunum, ben onu anladım. Bu bölümde bir yorgunum yani. Yanlış mıyım oğlum? He? Üstümü değiştim arada. Hadi gel. Gözü görmüyor hep pus. Takiptelerse senle sus. Bir vakit olmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Gözü görmüyor hep pus. Takiptelerse senle sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Bekler dinler misin? Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Sen merak etme. Ne gerekiyorsa yapacağız. Canım benim.
Yani arabaya yakışan neyse en güzeli. Arabaya yakışan sensin. Yok. Arabaya Bence yakışan sensin. sense emek senin çok. Yok. Hepimizin emeği. Neredeydi? Şeyde mi? Kadir'de depoda mı? Yok, benim garajdayım. Ha, Ben bugün hala çalışıyordum araba üzerinde. hadi canım. Araba geçen seneden beri ilk defa çıktı dışarı benim garajdan. Bütün mekaniği benim garajda yaptık. Çok güzel. Bugün işte senin için şeyleri falan taktım. Yani birleştireceğin ne varsa, radyatör hortumları vesaire, yani nereden geçiyor her şeyi tamamladım Tamam, neredeyse. süper. Tampon da üzerindeydi. Bu tekerlek boşta. Öteki direksiyona bağlı, bu değil. Tamam, o önemli değil. Orada işim yok zaten. Bırak, sen indir. Birçok parça zaten elde yapıyoruz sol çevirme olduğu için. Aha. Ama mekanikte yürürde eksik parça kalmadı. İyi, o güzel. Elektronik birkaç eksiğimiz var. ABS beyni yok. ABS beyni var, ABS'nin modülü yok gibi. Anladım. Sen de marş basacağım, sonra senden sonra frene geçeceksin. Kaliperleri maliperleri taktım, hatlar kaldı. Tamam, halatı alalım canım. Ben takozla fren için bir şey yapayım. Tamam. Süper gizli kilit sistemimiz. Basket. Basket bagajda. Onu da var. Onu da istiyorsun. Geç, geç. Şöyle falan var. Tamam. Tamam, bunları kaldır kamera. Basket burada. Tamam canım. Son susturucu bagajda. Tamam, onları ayarlarım ben. Yani muhtemelen bütün eşit yapmak için şöyle koyacağım. Yani böyle öne de taşıyabilirim hepsini. Ama biraz böyle merkeze yakın olsa boruların boyu açısından daha iyi olur. Şöyle. Daha istersen böyle falan da yapabiliriz. Yani kaputu kurtarırsa bu güzel olabilir diye düşündüm. Ah, Bir diğer düşüncem de yarın öbür gün büyütme şansım olabilir. tamam. O bakarım o zaman, böyle yapmaya çalışırız. Tamam. Okey. Intercooler'ı koydum. Şeyi koydum. Ön tampon içinde. Tamam. Intercooler'ı yaparken ben sadece alttan bağladım. Zaten Direksiyonda yapacağım bir şey var mı? abi direksiyondaki sorunumuz ne biliyor musun? Ben bir değişiklik yaptım arada. Rot kolunun tekini sökmeye çalıştım bu sabah sana gelmeden. Sökemedim. Çünkü bunun kutusunun üzerine kutucuda sıkmışlar. Üzerine Evet. sökemedim. Zorlayınca kutu böyle burkuldu. Yan. Yan yatınca direksiyon milini çekti aşağıya. Daha bağlı değildi tam orası. O yüzden direksiyon yerde. Zaten ben Yok, en son egzozu çekerken milin duruşu önemli. Orayı düzeltmemiz lazım çünkü. düzeltiriz. Kutuyla bir işimiz var sadece. Rot Evet. kollarını sökemedim ben. Belki burada sökeriz bilmiyorum. Bende lift yok ya. Tamam. Zaten biz ilk önce liften önce headers'ı hazırlayacağız. Ondan sonra egzozdayken lifti aldıracağız. Olur. Tamam canım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür biz ederim. Biz başlarız artık, değil mi? Sen ne zaman başlıyorsan biz tepende biteceğiz. Tamam canım. Bak senin için 3 bölümdür erteliyorum. 3 artı bu. Ama benim yapabilecek bir şeyim yoktu. Yani dükkanın halini görüyordun. Yani şu anda bile tam bitmiş değilken aldım, sadece bekliyorsun diye. Yani sadece biz 1,5 ay dedik, iş uzadı. Yani yaptığımız iş az buz bir iş değildi. Ondan sonra hem 2 dükkan hem daha makine bile gelmedi. Yani o da 2 haftası var. Çünkü yan tarafı hala bitirmedim. Cuma günü tezgahlar geliyor. Önümüzdeki hafta tamamen bitiyor. Ondan sonra da makineye getiriyorum. Tezgah demişken benim 2 tane şey vardı. Onları çıkarsana. Abi yeni mekan hayırlı olsun. Teşekkür Bu arada ederim. hakikaten sanayinin en güzel dükkanlarından biri oldu dışarıdan bakınca. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Ama bizde işte 27 senede 2-3 sefer böyle ufak tadilatlar yapmıştım. İlk defa bu kadar büyük girdim. Çünkü zaten son 5 senedir hiç dokunmuyordum. Hem yoğunluktan hem şeyden. Şimdi artık son bir dedim bir temizleyeyim.
komple bitireyim. Bizi de emekli etsin artık dükkan. Ben İskender'den 2 bölümdür ufak çıtır bahsediyordum ama bir sonraki bölümde detaylı gireriz. İskender'i tanımayan zaten yok, o ayrı, ama tanımayan varsa da yeni jenerasyon ben tanıtacağım. Teşekkür Benim için ederim. çok kıymetli bir usta. Sağ ol. Elimde canım. boş gelmedim bu arada yeni dükkanına. Niye zahmet ettin? Çam sakızı, çoban armağan düşündüm, taşındım. Senin en çok ihtiyacın olabileceği parçalardan bir tanesi kesin dedim. Teşekkür Bu ederim. olur dedim. Tamam ki. Bu Çok teşekkürler. yalama olmuş somunlarını Evet. Çok teşekkür ederim. bundan Sağ ol. sonra hiç sıkıntı yaşamadan sökersin diye. Bu da küçük işlerin için bir lokma takımı. Dedim yeni tezgahlara Evet. yeni şeyin hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi Rica ederim. bakalım. Abi sen ne zaman başlarsan biz buradayız. Tamam canım. Birkaç Ben ufak bir tefek- ön hazırlık yapacağım. Tamam. O ön hazırlıktan sonra dizmeye başlarken zaten hem çekim için hem yani merak edenler için hem beraber burada dizerken Tamam. beraber bir bakarız ama ben bir ön hazırlığını yapayım. Flanşlarını hazırlayayım. Sen tabii bloğu hazırladın ama kolektörünü falan hazırlamam lazım. Tamam. Onları bir ayarlayayım. Ondan sonra seni çağırdığımda tamamen güzel bir çekim yaparsın. Tamam. Sen istedin diye ben eski manifoldu getirdim. Bir işimiz yok onunla ama yine Yok de. ama ben tabii ki şimdi kaynak yaparken yüzey bağlantısı için belki ona bağlarım diye düşündüm. Tamam. Bir daha braket yapmayayım diye onun için. Ona göre bakacağım. Tamam abi. Teşekkürler. Bundan sonrası sende. Tamam canım. Hadi başarılar. Ha, sağ ol. Teşekkür ederim. O siyah Mustang vardı ya. Onun hala ben çok iyi hatırlıyorum yani. Hala sizin menajer geliyor bu arada bana. Neydi adamın ismi? Tamer abi. Heh, oğlunun arabası var. Scirocco hala He. gider gelir. İlker'in arabası. Aynen. Zaten Mustang Atay'da biliyorsun. Şimdi artık şey oldu o. Atay. Draklara girdi ondan sonra. Aa. Mustang bayağı bir drag koştu. Bayağı yıllarca. Hatta onun bir şeyini de yaptım ben. Bir bölümünü de yaptım. Gösteririm, atarım sana linkini. Güzel Ben oldu. o arabayı çok net hatırlıyorum. Yani çocuktum. Yani çocuğum derken 15 yaşında falanken o arabanın geldiğini hatırlıyorum yani. 15 dediğim zaman da sene kaç olur? 95 olur. Belki 98 falan. Çünkü o zaman dikkatimi çekmişti. O Barış Manço'nun arabası işte ben de menajeriyim falan diye gelmişti o yani. O zaman bizdeydi. Ha işte o zaman bizdeydi. yaptık biz arabayı. O zaman yaptık. Hatta kart viziti verdiğinde ben o kart viziti için de hatırlamıyorum nerede diye. Yanlış hatırlamıyorsam kart vizit renkli Barış Manço gibi bir şey yazıyordu. Şey vardı, babamın karikatürü vardı üzerinde, dünya vardı, öyle bir şeyler. İşte öyle bir şeydi. Yani hayal mayal o kart vizitin içinde. yani. Baba, tut bir İskender hem babamın arabasını yaptı vakti zamanında. Şimdi geldi sıra bize, bizim Evet. araca. Çok yani benim çocukluğumda ben değil ama babamın emeği vardı yani o arabada. Mustang. Mustang. O çektiğimiz Tabii Mustang babamla bizdeyken amcam işte o zaman ben de çocuktum okuldan çıkıp geliyordum. O zaman o Mustang'i yapmıştık rahmetli Barış Manço'nun arabasını. Şimdi de Doğukan Bey'in arabayı yapacağız. Evet çıkışı ama egzozu kullanacağız. Çıkışını titanyum yapacağız bilgin olsun. ben hiç yorum bile yapmıyorum. Senin için asla karışmıyorum. Asla da karışmam. O iş bende. Ama çapraz çıkaracağız değil mi? O ya nasıl istiyorsan çıkar. Çıkmasında problem yok ama ucun malzemesi titanyum ve renkli olacak. Sıfır yorum. Tamam. Emeğine sağlık. Sağ ol canım. Falcılık yapan spiritüel R34'e ne denir? Falcılık. Spiritüel bir R34'e ne denir? Ne denir? Tarot 34. Tarot. Tarot. Teşekkür ederim gösterdiğin için. Göstereceğim tarot. Bu bir tarot işareti Tarot değildi uzman. ama. Arkadaşlar bazen oluyor böyle şeyler. Bazen oluyor böyle şeyler. Geçenlerde senin yanında konuşanlar olmuş. Evet ama bunu açıklayayım mı? Direkt tanınacağım yani oradaydım ama söylemedim. Nerede İsim o? vermeyeyim. İsim verme. Kafede oturuyoruz. İşte arabayla ilgilenen bir beyefendi vardı. Birisi de dedi ki Doğukan Manço'nun YouTube kanalını izliyor musun? Adam da arabalarla çok iyi bir markada çalışıyor. Arabanın her şeyini biliyor. Evet izliyorum. Tabii izlemez miyim? Ama ben hani bilgi sahibi olduğum için orada konuşan bir kız var. O yüzden her şeyi çok basite indirgediği için, bilmeyenlere anlattığı için ben sıkılıyorum dedi. Ve ben oradaydım ve hiçbir şey diyemedim. Beni sıkıcı bulduğunu söyledi. Ne olsun istiyor? Bir sadece GTR mı göster? Tabii ki biz bir şeyler anlatacağız burada. Ben niye sana bakarak konuşuyorum? Ya ne yapalım? Mekanik teknik bilgi istemeyenlere biz ne yapalım? İzleme o zaman. Allah. Kızım dur. Sinirlendim ama yani şu an. Fark ettim yani. Yok bilgi veriyormuş işte vereceğiz. Ama bu arada hani onu da söyleyeyim, katılla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Aslında bu bölümü hiç girmeyecektim. Hatta bu bölüm
katıl olarak yayınlanacaktı. Ana videolarımızda iş daha hızlı bir şekilde çabucak bitmiş haliyle karşınıza gelecekti. Zaten genelde de öyle oluyor. Yaklaşık 2 aydır. Buradaki maksat ise çok teknik ve uzattığımız zaman teknik seven arkadaşlar mutlu oluyor. Genel izleyen kişiler mutlu olmuyor. Biz de çözümü böyle bulduk. Aslında katılın özelliği buydu. Yani normal videoya koymadığımız teknik kısımları katıla koyalımdı. Bir diğer konu da Prelude. Prelude'ü çok soruyorsunuz biliyorum. Bence burası da açıklayabileceğim en güzel yerlerden bir tanesi. Arkadaşlar babamın aracıyla ilgili son işlemleri tamamladık. Batıkan Belçika'dan geldi. Annem Muğla'dan geldi. Ve bakanlığın bizden istediği son kağıtları da imzalayıp teslim ettik. Şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak? Normalde Belçika'dan araç tıra yüklenecek, konteyner mühürlenecek, Avrupa üzerinden Türkiye'ye gelecek, tırla Türkiye'de gümrük sahasında mühür açılacak ve araç bize teslim edilecek. Bütün evrak işlemleri yine tamamlandıktan sonra. Fakat burada şöyle bir değişikliğe gidiliyor. Mühürün herhangi bir kontrol noktasında açılmaması üzere aracı karadan tırla değil, deniz yoluyla getirme kararı aldık. Araç Türkiye'ye ulaştıktan sonra gümrük sahasına girecek. Gümrük sahasında bize teslim edilecek. Ondan sonrasında da zaten aracın iyileştirme işlemlerine başlıyor olacağız. Bütün bu işlemler her şey yoluna giderse tahmin ederim Haziran ayında gerçekleşecek. Bilgilerinize sunarım. Moralin düzelsin diye en sağlam esprimi, en güvendiğim esprimi yaptım ama düzelmedi moralim. Yani daha da moralim bozuldu. Pislik. Çok üzgünüm. Yani daha- Şu an ben çok üzgünüm arkadaşlar. Daha da moralim bozuldu. Şu an bana geçti o üzgünlük. Yani çok da... Ya mesela senden şeyi falan bekliyorum bu arada. Kama Supra. Kama Supra bana çok güzel bir malzeme verdi şu Evet. an. Yani Tamam. o Tar 34'tense Kama Supra daha güzel olmaz mı? Ben bununla ilgili güzel bir şey Sen düşüneceğim. bence bunu düşün, bir şey yap bununla ilgili. Kama Supra. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşça kalın. Bu arada abone olmadıysanız lütfen abone olun.